Sizlere çok uzun yıllar önce yaşamış güçlü bir kadından ve teozofiden söz edeceğim. Devam etmeden önce özellikle belirtmek isterim ki, uzun bir zamandır teozofi üstüne okumalarımı toparlamayı düşünürken benden önce bu çalışmayı yapmış olan ve çalışmasını kanalımda kullanmama izin veren Murat Akyol'a teşekkürlerimi sunuyorum. Blavatsky'nin özellikle yaşadığı seneleri dikkate alırsak, bu kadar fazla seyahat edip kendini geliştirmesi, hakikati araması, insanlara ışık olmaya çalışması, düşünce dünyasına önemli bir yeri olan teozofiyi önemli bir noktaya getirmesi, bunca zaman geçmesine rağmen Blavatsky ölümsüzleştirmiştir. Zaten nasıl olur da hayatı boyunca insanlık için bir yol göstermiş, dünyevi ıstırapları çekmiş bir kişi, solmuş bir çiçek gibi toprağa karışıp gitsin ve geriye hiçbir şey kalmasın. Bu mümkün müdür? Elbette ki, düşünceler ve fikirler başka insanlara ışık olmaya, yeni ufuklar açmaya devam edecektir. İrlandalılar kehanetleriyle, İngilizler hayalet hikayeleriyle, Fransızlar simya gelenekleriyle, Almanlar astroloji meraklarıyla, Amerikalılar New Age akımlarıyla, Ruslar ise büyücüleriyle bilinirler. Madame Blavatsky için büyücü demişlerdi. Blavatsky sadece, geçmişte, şimdi ve gelecekte olan her şeyin kaynağının bir olduğuna inananlardandı. Tüm dinler, tüm inanışlar, tüm öğretiler, adları ve paylaştıkları ne olur olsun, yüzlerce yıl birbirini tamamlayarak, birbirini besleyerek tek bir kaynaktan gelmiştir. Birbirinden farklı, bakış açısına göre olumsuz düşüncelere sahip olan inanışlar da elbette olmuştur, ancak doğum ve ölüm gibi birbirini tamamlamaktadır. Kötüyü görüp iyiyi anlamamız için bize sunulmuştur. Doğadaki olguların dengesi için karşıt bir güç olmalıdır. Dualite kavramı bunu bize ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Madame Blavatsky kimdir? Asıl adı Helena Petrovna von Hahn'dır. 12 Ağustos 1831 tarihinde Rusya'nın Ekaterinoslav şehrinde doğmuştur. Günümüzde ise bu topraklar Ukrayna'nın olup şehrin ismi Dnipropetrovsk olarak geçmektedir. 60 yaşında vefat etmiştir. Bir asır önce vefat etmesine rağmen günümüzde gizli öğretiler, kadim bilgeler ve ruhsal gelişme gibi konularda mutlaka ismi anılır ve kitapları referans kaynağı olmaktadır. Hakkında sayısız kitap yazılmıştır. Babası o dönemin aristokratlarından olup, Alman kökenli bir albaydır. Annesi ise feminist hareketlerine destek veren bir yazardır. Ayrıca Gülhaç kardeşlerinin büyük üstadı Edward B. Litton'un kitaplarını Rusça'ya çevirmiştir. Gökyüzü ne kadar karanlıksa yıldızlar da bir o kadar parlaktır. Orta Çağların karanlık ortamında Gülhaç kardeşliği ışık olmuştur. Onların kitapları Virilya ırkı denilen yeraltı uygarlıklarının anlatıldığı kitaplardır. Tufandan sonra Viril adı verilen spiritüel bir güç kaynağından söz etmektedir. Biz bu Viril'i nereden hatırlıyoruz derseniz, Nazilerin Viril füzesi, motoru ve Viril gücüne sahip üstün ırk yaratma projelerinden hatırlıyoruz. İlk bakışta annesi Blavatsky ezoterik konulara yönlendirmiş veya rol model olmuş gibi görünse de aslında değildir. Dedesinin Kraliyet Danışma Meclisi görevi sebebiyle Budist bir ülke olan Kalmukya Özerk Cumhuriyeti'ne taşınmaları orada Tibet Budizmini öğrenmesine sebebiyet vermiştir. Hatta annesinin Kalmukya hakkında yazdığı bir kitabı vardır. Annesi vefat etmesi üzerine Blavatsky, Mason locası üyesi de olan dedesinin yanında yaşamıştır. Dedesinin maji ve simya ile ilgili olması, buna ek olarak Budist inancının yaygın olduğu bir yerde yaşaması onun hayatını etkileyen önemli unsurlardandır. Bu bilgilerin yanında bir takım paranormal olayları yaşadığı, hatta çocukluğundan itibaren psişik yetenekleri olduğunu belirten yazılar mevcuttur. Eski bir dönemden söz ettiğimiz için o dönemin şartlarıyla değerlendirme yapmamız gerekmektedir. Doğup büyüdüğü bölgede batıl inançların önemli olduğu ve herkesin birbirine perili, hayaletli yerel efsaneleri anlattığı bir dönemdir. Bu durumlar onu öğrenmeye ve merak etmeye yönlendirdi, hatta yazdığı mektuplara da yansıdı, bilinmeyenin izindeyim gibi ifadeler kullanmaya başladı. Mektuplarında simyacılık, büyü hakkında kitapların bulunduğu dedesinin gizli bir kütüphanesi olduğunu, merakını giderdiğinden söz etmiştir.
Blavatsky etkilendiği ve düşüncelerinin bir olduğunu belirttiği filozoflardan biri bugünün İzmir Güzelbahçesi, o dönemin Klazomenai olarak geçen bölgede, M.Ö. 428 yıllarında doğan filozof Anaksagoras'tur. Sonrasında Atina'da okul açıp orada yaşayan filozof, Çanakkale'de vefat etmiştir. Blavatsky tam bir seyyahtı. Bir dönem vali yardımcısı Nikifor ve Blavatsky ile evlenmiş ancak kısa sürmüştür. 60 sene boyunca gezdiği ülkeler arasında Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan, Hindistan, Mısır, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Doğu Avrupa ülkeleri vardı. İstanbul'da geçirdiği zamanla ilgili farklı görüşler vardır. İstanbul'da Macar kökenli opera sanatçısı Agardi Metrovit'le tanışır. Metrović, Karbonari Cemiyeti üyesidir. O dönem siyasi durumlardan dolayı Avrupa'dan İstanbul'a kaçan birçok Karbonari üyesi vardı, hatta İstanbul'da gazetede çıkartmaktaydılar. Bu dönemlerde Blavatsky, 1876 yılında New York'ta bir gazete yayınlanan makalesinde İstanbul'a geldiğinde Mevlevi dervişlerinin Pera'da kendilerine ait tekkesini ziyaret ettiğinden söz etmektedir. İstanbul'dan sonra Yunanistan ardından Mısır Kahire'ye gidecektir. Kahire'de kendisi gibi gezgin olan Oxford'da ilahiyat doktorası, Sorbonne'da tıp eğitimi alan Albert Russell ile tanışır ve kendisiyle birlikte yolculuklarına devam etmişlerdir. Albert Russell, Blavatsky ile tanıştıklarında Mason locası üyesiydi, arkadaşlıkları yıllarca devam etti ve Teozofi Derneği kurulduktan sonra derneğin üyesi de olmuştur. Yıllar içinde Russell'da okültizm hakkında kitaplar yazmıştır. Onlar Kahire'de büyücü olan Paulos Metamon'u ziyaret etmiş ve astroloji ve büyücülük hakkında eğitim almışlardır. Kahire'den sonra Paris'e geçmişler ve hipnotizmacı Victor Michael'den astral yolculuk hakkında eğitimler almışlardır. Ardından da Londra'ya geçerler ve yazdığı kitapları için kendisine ilham verdiğini düşündüğü ve bilge olarak nitelendirdikleri Moria ile buluşurlar. Sonrasında Kanada'ya seyahat ederler ve Amerikan yerlilerinden yani Kızılderililerden büyücülük öğrenirler. Ardından Amerika'ya geçerler, Voodoo büyüsü öğrenimi görürler, sonrasında İnka tapınakları için Güney Amerika, tekrar Tibet ve Kahire seyahatleri olur. Blavatsky'nin ziyaret ettiği ülkelerde her ülkenin veya mekanın kendine özgü okült tesirleri olduğunu düşünmektedir. Sibiryalı bir şamanı Londra'ya götürdüğünüzde güçlerinden yoksun kaldığını, bunun sebebinde doğanın bulunduğu bölgeye göre okült tesirleri olduğu, bir aurası olduğundan söz eder. Bir bölgede yoğun nüfus, fabrikalar, kirli hava mevcut ise doğanın kudretli nefesi engellenmektedir. Blavatsky, seyahatleri esnasında Mason locası üyesi olan Albay Henry Steele Olcott ile yakın dost olduktan sonra teozofik yol arkadaşlığına başlarlar ve ömürleri boyunca bu beraberlikleri devam edecektir. Blavatsky ve Albay Olcott, New York'ta 1875 yılında, Hindistan ise 1882 yılında Teozofi Derneği'ni kurmuşlardır.